Sevgili dostlar merhaba. Bir yayında yine birlikteyiz. Bugün Hindistan'ı konuşacağız. Çünkü Hindistan Başbakanı Narendra Modi Rusya'yı ziyaret etti. Moskova'yı ziyaret edip Putin'le Moskova'da kucaklaştı. Putin Modi'ye Rusya'nın en büyük onur madalyasını taktı. İki lider ne bilir ki sık sık buluşuyorlar. Hani yılda birkaç kez değil ama neredeyse her yıl mutlaka telefon görüşmeleri oluyor, yüz yüze görüşmeler oluyor. Modi Rusya'yı 2019 yılında ziyaret etmişti. Hani bundan yaklaşık 5 yıl önce Rusya'nın Vladivostok şehrinde bir araya gelmişlerdi. Daha sonra Putin ve Modi Şangay İşbirliği Örgütü ve BRICS zirvelerinde de yüz yüze geldiler, birlikte oldular ve 2021'de de Putin en son Hindistan'ı ziyaret etmişti. Putin son dönemde yurt dışı ziyaretlerine biraz biliyorsunuz fren koymak zorunda kaldı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında almış olduğu tutuklama kararından dolayı. Ama Hindistan ile Rusya arasındaki ilişkiler, iki lider arasındaki yakın görüşmeler devam ediyor. Hindistan önemli. Hindistan'ın 1,5 milyarlık bir nüfusu var. Biliyorsunuz Çin'i geçti. Dünyanın en kalabalık nüfuslu, en kalabalık ülkesi haline geldi Hindistan. Nüfus önemlidir. Nüfusun niteliği önemli ama 1,5 milyarlık bir rakamı hiç kimse görmezden gelemez. Çok büyük bir pazar. Hem büyük bir üretim alanı olmaya aday daha doğrusu, hem de çok büyük bir tüketim pazarı. Hindistan'ın büyüklüğü ise 3 milyonun üzerinde. 3 milyon 287 bin kilometre karelik bir büyüklüğe sahip. Yani bu büyüklüğüyle yaklaşık olarak Türkiye'nin kaçta kaçı derseniz 4,5-5 misli gibi bir büyüklüğe sahip Hindistan. Yani coğrafi olarak da çok büyük bir ülkeden, dev bir ülkeden bahsediyoruz. Hindistan aynı zamanda ekonomik açıdan da bir dev. Hindistan şu haliyle bile 3,4 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğüyle dünyanın en büyük 5. ekonomisi. Birinci sırada Amerika var, ikinci sırada Çin var. 3. sırada Almanya, 4. sırada Japonya ve 5. sırada da Hindistan ekonomisi var. Ekonomik büyüklük açısından sıralama yaptığımızda. Fakat bu sıralamada Hindistan'ın çok kısa bir süre sonra hem Japonya'yı hem Almanya'yı geçme ihtimali var. Tabii ki Hindistan'ın nüfus büyüklüğü bunda çok büyük bir etken. 1,5 milyar nüfusa sahip bir ülke. Ekonomide de tabii ki belli bir büyüklüğü temsil ediyor. Dünyanın en büyük 3. ekonomisi olmak üzere Hindistan. Bu nedenle hiç kimsenin göz ardı edemeyeceği kadar hem kalabalık, hem coğrafi olarak büyük, hem ekonomik olarak büyük. Yani her alanda büyük bir ülkeden bahsediyoruz burada. Zaten dünya siyasetini şöyle okuduğunuz zaman böyle bir Devler Ligi vardır. Devler Ligi'nde kim var? Amerika var. İşte coğrafi olarak alırsanız Kanada var, Rusya var, Çin var, Avustralya var. Bunlar böyle coğrafi olarak. Nüfus büyüklüğü açısından baktığınızda bir Çin var, Hindistan var. Amerika Birleşik Devletleri değil mi? Yani 350 milyon insandan bahsediyoruz. Böyle dev ülkeler var. Hindistan'da bunlardan bir tanesi. Ekonomik büyüklük tabii ki önemli. Mesela bir Hollanda gibi küçük ama çok büyük ekonomiler var. Ama Devler Ligi başka bir yer. Yani Rusya, Çin, Hindistan, Amerika, işte bunlar arasındaki ilişkiler başka bir ligi oluşturuyor. Onun dışında orta büyüklükte veyahut da büyük ülkeler, orta büyüklükte ülkeler, küçük ülkeler diye gidiyor. Neyse, konuyu fazla dağıtmayalım. Dönelim biz Hindistan'la Rusya arasındaki ilişkilere. Özellikle son yıllarda kızışan küresel rekabet Hindistan'ı Batı için çok daha önemli bir ülke haline getirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa, Çin ile bozulan ilişkiler ve Rusya ile süre giden savaş ortamında Hindistan'ı bir oyun değiştirici veya ne diyelim dengeleyici bir ülke olarak görüyorlar. Yani eskiden teraziler vardı biliyorsunuz, kefesi olurdu onun. Yani burası Batı, burası Çin. Hindistan'ı hangi kefeye koysanız orası ağır basıyor. Hindistan Rusya ile birlikte hareket ederse Batı zor durumda kalıyor. Hindistan Batı cenahına geçerse hem Rusya hem Çin zor durumda kalıyor. Tabi bunlar kağıt üzerinde teorik, nazari tahminler, hesaplamalar. Bundan dolayıdır ki hem Batı hem de Rusya Hindistan'ı yanına çekmeye çalışıyor. Çin ise uzun süredir hasmı olan Hindistan'la ilişkilerini en azından kendisine zarar vermeyecek bir noktada tutmaya, Hindistan'ı pasifize etmeye çalışıyor. Öyle ki yani Hindistan öylesine kıymete bindi ki Batı dünyası Hindistan'ı sırf yanına çekebilmek için Modi hükümetinin insan hakları ihlallerini dahi görmezden gelebiliyor. Modi bir Hindu milliyetçisi, dinci bir siyasetçi. Hindistan'ın görmüş olduğu en radikal, en militan
dinci siyasetçi Modi. Hindistan'ın o seküler ve ılımlı iklimine hiç uymayan birisi. Nerede bir cami görse hemen onu yok etmeye çalışıyor. Onu yıkıp yerine bir Hindu tapınağı yapmaya çalışıyor. Enteresan bir adam. Ayrıca Modi o kadar radikal bir adam ki yurt dışındaki Sih ayrılıkçıları dahi bulundukları ülkede vurdurtacak kadar bu konuda çok ileri gidebilen birinden bahsediyoruz. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz 2023 yılında Kanada'da bir Sih din adamı, bir kanaat önderi Hindistan istihbarat servislerinin, Hindistan ajanlarının yönettiği bir operasyonla tapınağın önünde vuruldu. Otoparkta vuruldu. Herkesin gözü önünde. Ve Kanada bu konuda Hindistan devletini suçladı. Bunu siz yaptınız dedi. Kanıtları da ortaya koydular. Enteresandır. Aynı günlerde Hindistan bir başka Sih ayrılıkçı kanaat önderini de Amerika Birleşik Devletleri'nde öldürtmek istedi. Bunun için çeşitli ayarlamalar yapılmış, ödemeler yapılmış. Amerikan istihbaratı güvenlik güçleri bunu ortaya çıkardı. Şu anda bir mahkeme devam ediyor. Ama buna rağmen, böyle bir şeye rağmen Amerika Hindistan üzerine gitmiyor. Tam aksine Hindistan liderini Beyaz Saray'da ağırladılar. Böyle birinci sınıf bir konuk olarak ağırladılar. Beyaz Saray'da çok az konuk Modi'nin gördüğü saygıyı görmüştür. Oysa ki Biden, Amerikalı yetkililer bundan işte 8-10 yıl önce Modi'yi insan haklarını ihlal etmekle, radikal olmakla, kabul edilemez bir militanlıkla, aklınıza ne gelirse bunlarla suçluyordu. Ama bugün Modi bir demokrasi kahramanı gibi, bir demokrasi havarisi gibi bizlere takdim edilmeye çalışılıyor. Neden? Çünkü işin içerisinde çıkar var. Amerika Hindistan'ı karşısında değil, yanında görmek istiyor. Bu nedenle de Modi'yi tabiri caizse tavlamaya çalışıyor. Kandırmaya çalışıyor. Şu günlerde Amerika, Batı dünyası Modi'nin her günahını affedebilir. Hindistan'ın her yanlışını tolere edebilir. Yeter ki Hindistan Rusya ile birlik olmasın. Yeter ki Hindistan Batı'nın karşısında bir blokta yer tutmasın. Hindistan bağlantısızlar geleneğine rağmen Batı ile genelde iyi ilişkilere sahip oldu. Biliyorsunuz ülke daha önce İngiltere'nin kolonisiydi, sömürgesiydi. Oradan bağımsızlığını kazandı. Ama bağımsızlık mücadelesine rağmen İngiltere ile ilişkileri hiçbir zaman kötü olmadı. Her daim sıcak ilişkilere sahip oldular. Amerika ile de az buçuk bu geçerli. İsrail ile de ilişkileri Hindistan'ın oldukça iyi düzeylerde. Fakat Hindistan Soğuk Savaş döneminde de, Soğuk Savaş sonrası dönemde de hiçbir bloğa full bir şekilde, tam bir şekilde angaje olmak istemiyor. İstemedi. Herkese mavi boncuk dağıtıyor. Kimseyle çatışmaya girmek istemiyor. Çatışan gruplar varsa da bundan istifade etmeye çalışıyor. Hindistan'ın Rusya ile ilişkileri ise 1970'lere, 1960'lara dayanıyor. Yani yakın bir işbirliği söz konusu. Hindistan, Pakistan ile savaşa girdiğinde, hatta Çin ile savaşa girdiğinde Rusya'nın çok büyük desteğini gördü. Rusya o yıllarda hem Amerika'ya karşı hem Çin'e karşı Hindistan'ı bir dengeleyici olarak görmüştü ve Hindistan'la 1971 yılında bir güvenlik anlaşması imzalamışlardı. Sovyetler Birliği'ydi o zaman ismi Moskova'daki yönetimin ve Sovyetler Birliği zamanında Rusya Hindistan'a çok ciddi askeri yardımlarda da bulundu. Silah konusunda değişik konularda yardımlarda da bulundu ve Hindistan bunu unutamıyor. Ve Hindistan çok uzun bir süredir dediğim gibi bloklar arasında dengeye oynayarak ayakta kalmaya ve bu işlerden çıkar sağlamaya çalışıyor. Ziyarete dönecek olur isek Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya gitti pazartesi günü. Pazartesi salı oradaydı. Moskova'da iki lider kucaklaştılar. Böyle çok ciddi bir sevgi değişimi yaptılar diyelim. Şimdi baktığınız zaman bu manzara işte Modi ile Putin kucaklaşıyor. Böyle iki çok sıcak dost gibi kucaklaşıyor. Bu tabii Batı dünyasından bakan insanın başından kaynar suları indirdi. Çok büyük bir ne oldu? Görüntü oldu yani çok ciddi bir mesaj oldu tüm dünyaya. Batı dünyası Moskova'yı tecrit etmeye çalışıyor. İzole etmeye çalışıyor. Etrafına duvarlar örmeye çalışıyor. Fakat bana sorarsanız zaten bu hedef de çok anlamlı bir hedef değil. Neden değil? Dünyanın en büyük coğrafi olarak ülkesinden bahsediyoruz. Böyle bir ülkeyi sen nasıl kuşatacaksın? Burada bahsettiğiniz ülke küçük bir ülke değil, orta büyüklükte bir ülke değil. Yani bir ucu Atlas Okyanusu'na yaklaşıyor, diğer ucu Pasifik Okyanusu'nda. Bir ucu kutuplara varıyor, diğer ucu Orta Asya'da. Şimdi böyle bir ülkeyi siz
kolay kolay tecrit edemezsiniz. Bir de geldiğimiz noktaya baktığımızda Rusya'nın Çin ile ilişkileri mükemmel noktaya geldi. Yani tarihteki en iyi noktalardan birinde. İki taraf ihracatını, ithalatını katlayarak son 2-3 yıl içerisinde büyütmeye devam ediyor. Şimdi Çin dediğiniz ülke 1 milyar 400 milyon nüfusa sahip. Rusya'nın Hindistan'la da ilişkileri çok gelişti. Rusya rahat bir şekilde gaz satıyor, petrol satıyor Hindistan'a. Hindistan'dan istediği şeyleri alabiliyor. Şimdi Hindistan 1,5 milyar nüfusa sahip. Çin 1 milyar 400 milyon nüfusa sahip. Neredeyse 3 milyarlık bir nüfus sadece bu iki ülkede. Şimdi Rusya bu iki ülkeyle de serbestçe ticaret yapabiliyor ise sen bu ülkeyi nasıl tecrit edeceksin? Almanya Rusya'ya otomobil satmayacakmış. Ne bileyim Fransızlar Moskova'ya parfüm satmayacakmış. Satmasan satma. Zaten senin ürünün de yine Hindistan üzerinden, Çin üzerinden Rusya almak istiyorsa alır. Sen zarar edersin. Nitekim de son 2-3 yıl içerisinde baktığımız zaman bu müeyyidelerden elbette Rusya'nın hiç zarar görmediğini söyleyemezsiniz. Ama en büyük zararı kim gördü derseniz bana sorarsanız Avrupa gördü. Amerika değil ama Avrupa gördü ve Rusya'nın tecrit edilmesi hedefine de herhalde ulaşılamadı. Görünen budur. Evet, ne demiştik? Hindistan liderinin Moskova ziyareti Batı politikalarına indirilmiş ağır bir yumruk gibi oldu. Hindistan Rusya'dan gaz alıyor, petrol alıyor, kömür satın alıyor. Hindistan'ın petrol ihtiyacının %40'ından fazlasının Rusya'dan geldiği tahmin ediliyor. Tahmin ediliyor diyorum çünkü resmi kayıtların dışında bir de hayalet gemiler denilen Rusya'ya ait olduğu bilinen ama kayıt dışı birçok gemi Hindistan'a doğru yol alıyor. Hindistan'a bir şeyler boşaltıyor, karşılığında bir şeyler alıp Rusya'ya getiriyor. Bunları da takip etmek mümkün olmuyor. Neden? Çünkü bu ticaret genellikle dolar cinsinden para ile yapılmıyor. Rusya'nın Çin ile, Hindistan'la, bazı ülkelerle ticareti genellikle ya yuanla yapılıyor, Çin para birimiyle, ya rubleyle yapılıyor, Rusya para birimi, ya da başka para birimleriyle yapılıyor. Hatta takas ve altın yönteminin kullanıldığını da biliyoruz. Mesela İran'la ticarette altın çok favori bir para birimi değil de ne diyeyim, takas birimi olarak kullanılıyor. Bu biliniyor. Nitekim Modi de Moskova'da basına açık yaptığı konuşmasında dedi ki biz dedi Rusya'dan petrol alıyoruz, gaz alıyoruz. Petrol fiyatları, bu enerji fiyatları da çok yükseliyor biliyorsunuz ve bu da enflasyona yansıyor. Ben dedi bugün sevgili dostum Putin'e teşekkür etmek istiyorum. Rusya'ya minnettarız, teşekkür ediyoruz. Neden? Çünkü biz Rusya'dan piyasanın altında bir fiyata petrol ve gaz alabiliyoruz ve bu sayede Hindistan'da enflasyon olmuyor. Enflasyon daha düşük çıkıyor. Bu konuda biz Rusya'ya çok şeyler borçluyuz dedi Modi. Aslına bakarsanız bu tespit hem böyle bir itiraf hem de Batı dünyasına bir mesaj. Arkadaş sen bana 50 milyar dolarlık petrolü gazı düşük fiyattan vereceksen ben senden alayım. Rusya'dan almayayım. Yok sen bana bunu vermeyeceksen Rusya'dan yapmış olduğum bu ticaretin karşılığını ben hiçbir yerde bulamam. Ben Rusya'dan vazgeçemem. Bu ne demiş oldu Modi? Tabii Putin de bunları dinlerken böyle bir fareyi yutmuş bir kedinin tebessümü gibi böyle çok böyle hızırca bir tebessüm attı kameralara. Şunu söyleyelim, eğer Rusya'nın Hindistan gibi bir müşterisi varsa, Çin gibi bir müşterisi varsa petrol konusunda, gaz konusunda Rusya para sorunu yaşamaz. Rusya ürünlerini başka bir ülkeye satma sorunu da yaşamaz. Dediğim gibi bu iki ülkenin toplam nüfusu 3 milyar insana yaklaşıyor ve hem Çin'de hem Hindistan'da petrol ve gaz konusunda öyle çok zengin ülkeler değil. Bunların Rusya gibi bir ülkeye ihtiyaç duyması oldukça normal. Modi ziyaretinin hemen arkasından sosyal medya platformu X'te bir açıklama yaptı ve dedi ki Hindistan ile Rusya özel ortaktırlar. Stratejik ortaktırlar. Ve dedi Modi özel ve stratejik ortaklığı derinleştirmeyi dört gözle bekliyoruz. Bunun peşindeyiz. Çünkü bu ortaklık her iki ülkenin halklarına çok büyük fayda sağlıyor. Her iki ülkenin halklarının da çıkarına. Rusya ile Hindistan'ın işbirliği sadece petrol ticaretiyle sınırlı değil. Hindistan Rusya'dan teknik yardım alarak devasa nükleer enerji santralleri inşa ediyor. Hindistan'ın nükleer teknolojisinin önemli bir kaynağı Rusya. Hindistan nükleer silah sahip olmasına rağmen pek çok konuda Rusya'nın yardımına ihtiyaç duyuyor ve şu anda da Rusya'nın
enerji şirketi, devlete ait enerji ajansı Rosatom, Hindistan'da bazı nükleer santrallerin kurulması ve işletilmesiyle ilgili olarak Hindistan'a yardımcı oluyor. Tabii bu bir ticaret. Rosatom Hindistan'da potansiyel olarak 6 yeni yüksek güçlü nükleer santral ve düşük güçlü nükleer güç santralleri inşa etmeyi planlıyor. Onların bir kısmının çalışmaları başladı, bir kısmı ise şu anda plan aşamasında. Başka bir işbirliği alanı ise Hindistan'daki nükleer santrallere uranyum tedariki. Hindistan ile Rusya arasında Tamil Nadu'daki nükleer enerji santrali için uzun vadeli bir uranyum tedarik anlaşması şu anda hazırlık aşamasında imzalanmak üzere. Bu arada şunu da söyleyelim, nükleer enerji santralini yapmak yeterli değil. Biliyorsunuz o santrallerde uranyum kullanılıyor. Uranyum konusunda ise piyasalarda fiyat artışları söz konusu. Uranyum fiyatları son birkaç yılda 3 misline kadar yükselmiş durumda ve 2029-2030 yılına kadar da bu fiyatların artması bekleniyor. Hindistan ihtiyaç duyduğu uranyum yakıtını kendi ülkesinde kısmen çıkarabiliyordu. Fakat kendi madenlerinde çok ciddi bir azalma söz konusu. Jharkhand'daki rezervler gerçekten çok düşük bir seviyeye geldi ve Hindistan uluslararası piyasadan uranyum bulmaya çalışıyor. Bu konuda ise en önemli satıcılar Kazakistan, Rusya, Fransa, Özbekistan ve Kanada. Ve Hindistan şu anda Rusya ile yakın işbirliği içerisinde ve Rusya'dan uranyum temin ederek, uranyum satın alarak Hindistan'daki nükleer santrallerini çalıştırmayı umuyor. Hindistan Dışişleri Bakanı Quatra bir açıklama yaptı bu konuda. Dedi ki Kudankulam nükleer santralinin 1. ve 2. üniteleri faaliyete geçti. 3 ve 6 numaralı ünitelerdeki çalışmalar da devam ediyor. Moskova'nın Hindistan'la olan konudaki işbirliği bizim için çok önemli, çok kritik dedi Hindistan Dışişleri Bakanı Vinay Quatra. Nükleer santraller ve uranyum satışı dışında Hindistan'la Rusya arasındaki 3. önemli işbirliği alanı hiç şüphe yok ki savunma sanayi alanı. Programın başında da söylediğimiz üzere Rusya ile Hindistan arasındaki savunma işbirliği 1971 yılına hatta 1960'lı yıllara kadar dayanıyor. Hindistan Pakistan ile yaşadığı sorunlarda ve savaşta o zamanki adıyla Sovyetler Birliği'ni en yakın destekçisi olarak buldu. Hindistan o yıllarda bağlantısızlar bloğundaydı ama 1971 yılında Moskova ile bir güvenlik işbirliği anlaşması imzalamaktan çekinmedi. Ve o yıllarda Amerika, İngiltere ve Çin Hindistan'a karşı Pakistan'ı destekliyorlardı. Çin'e ve Batı'ya karşı Hindistan'ı destekleyici güç olarak gören Rusya bu desteğini takip eden yıllarda da devam ettirdi. Bu nedenle zor durumunda imdadına yetişen Rusları Hindistan asla unutmadı. Bugün de hem bir vefa duygusuyla ama bundan daha önemlisi böyle bir çıkar, karşılıklı çıkar ilişkisi nedeniyle Hindistan Rusya ile bağlarını kesmiyor. Rusya Hindistan en büyük silah tedarikçisi oldu. Uzunca süre bu böyle devam etti. Bugün de açıkçası böyle. Çünkü Hindistan'ın Çin'e karşı konvansiyonel silahlara çok ihtiyacı var. Nükleer silah dışında konvansiyonel silahlara da ihtiyacı var. Mühimmata çok ihtiyacı var. Baktığınızda Hindistan böyle uzay aracı gönderen, bileyim nükleer silah yapan bir ülke gibi duruyor ama çok basit silahları dahi yapmakta zorlanabiliyorlar. Böyle bir dengesizlik söz konusu ve bu konuda da Rusya'nın çok büyük desteği var. Hindistan ordusu hala büyük oranda zırhlı tümenlere güveniyor. Çok sayıda tankları var. 3740 adet tankları var ve bunların %97'si Rus yapımı. Bunların yedek parçalarını da yine Rusya'dan almak durumunda kalıyorlar. Hindistan savunma alımlarını çeşitlendirmek istiyor. Rus silahları dışında başka ülkelerden de silah almak arzusundalar ama bu böyle çok kolay olmuyor. Mesela Amerikalılar öyle çok üstün teknolojiyi hemen Hindistan'a satmak gibi bir niyette değiller. Hindistan kendi ülkesinde bazı silahları üretmek istiyor. Yani sadece ithal etmek değil de Hindistan'da bir şeyler üretmek istiyor. Bu konuda da en istekli olan ülke Rusya. Modi'nin işte Moskova'ya ziyaretinden hemen önce, bir gün önce Rusya'nın devlet ihracat şirketi Rostek T-90 tankı için Hindistan'da gelişmiş zırh delici Mango adlı bir tank mermisini üretmek üzere bir anlaşma imzaladı. Bir diğer örnek ise Brahmos adlı süpersonik gemi karşıtı füze.
Hint ve Rus mühendisleri tarafından ortak olarak geliştirildi. Bu füze ilk olarak 2001 yılında test edilmişti. Brahmos süpersonik füzeleri. Brahmos füzelerinin 300 kilograma kadar savaş başlığı taşıyabildiği söyleniyor. Bu gerçekten yüksek bir rakam, 300 kilogram. Ve bu füzenin ses hızının 3 misline kadar çıktığı söyleniyor. Süpersonik yapıyor bu füzeyi. Tabii şu ana kadar savaş alanında ben kullanıldığını duymadım. Ve oldukça da isabet gücünün yüksek olduğu söyleniyor. Yani 1 metrelik bir hata payıyla hedefi vurabildiği iddia ediliyor. Eğer böyleyse gerçekten önemli bir füze. Rusya'nın Hindistan ile birlikte yaptığı bir diğer proje ise 35.000 kadar Kalashnikov silahının AK-203 saldırı tüfeğinin üretilmesi. Yine gelişmiş T-90 tankları ve Sukhoi Su-30 4. nesil savaş uçaklarının lisanslı üretimi ve Hindistan'ın MiG-29 savaş uçakları için bakım tesislerini de içeriyor. Yani Rusya Hindistan savunma sanayinin büyük bir kısmını oluşturuyor. Hindistan bunu çeşitlendirmek istese de bu konuda Rusya'dan daha istekli bir ülkeyi yanında bulamıyor. Son olarak toplam ticarete de bir bakalım isterseniz. Hindistan'la Rusya arasındaki ticaret hacmi 2024 itibariyle 65 milyar dolarla 70 milyar dolar arasında görünüyor. Ancak burada çok büyük bir dengesizlik var. Bu ticaretin 60 milyar dolardan fazlasını Hindistan'ın Rusya'dan alımı oluşturuyor. Bu alımlarda daha ağırlıklı olarak enerji alımı. İşte petrol, gaz ve kömür alımları neredeyse 60 milyar doların tamamına yakınını tutuyor. Hindistan'ın Rusya'ya sattıkları ise 4-5 milyar dolar civarında ve bunların içerisinde işte tarım için gübre satışı söz konusu. İlaç sanayinin bazı ihracatları var. Bir de kayıt dışı bazı satışlar olduğu tahmin ediliyor. Yani 4-5 milyar dolarlık bir mal satabilirken Hindistan Rusya'ya, Rusya Hindistan'a 60 milyar doların üzerinde bir satış yapabiliyor. Bu da şunu gösteriyor. Putin'in kasasını Çin ile birlikte Hindistan dolduruyor. Eğer Rusya izole edilememiş ise, Ukrayna savaşını çok rahat bir şekilde finanse edebiliyor ise bunu Çin ve Hindistan sayesinde yapabiliyor. Rusya'yı ayakta tutan Hindistan'dır dersek Çin'le birlikte son derece doğru bir tespitte bulunmuş oluruz. Bitirmeden önce şunu da söyleyelim. Hindistan ile Rusya'nın Moskova'daki zirvesi NATO'nun 75. yıl kutlamalarına denk geldi. NATO üyeleri Türkiye'de dahil olmak üzere Amerika'nın başkentinde buluştular ve o zirve başlarken Hindistan Başbakanı Modi Moskova'da Batı'nın bir numaralı düşmanı diyebileceğimiz, hasmı diyebileceğimiz Putin'le kucaklaşıyordu. Bu Batı'da pek çok basın yayın organında, think tank'ta, düşünce kuruluşunda böyle bir burukluğa yol açtı. Hindistan karşı tarafa mı geçti? Bu bir mesaj mı düşüncesine neden oldu. Ama Hintliler diyor ki hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Hiçbir ülkeye karşı, hiçbir bloğa karşı bizim bir tavrımız söz konusu değil. Biz Batı'yla da iyi ilişkilere sahibiz. Rusya'yla da iyi ilişkilere sahibiz diyor. Yani Hindistan herkese mavi boncuk dağıtmaya devam ediyor. Ama bunu ne kadar sürdürebilir? Bunu bilemiyoruz. Toparlayacak olur isek, şöyle bir genel değerlendirme yapacak olur isek, Hindistan ticari ve siyasi ortaklarını artırmaya çalışıyor. Rusya Yeni Delhi için çok kıymetli bir ortak. Bunu anlamışızdır. Yani yukarıdaki rakamlar gösteriyor. Güvenlikten ticarete Rusya'nın Hindistan'a katkısı çok büyük. Bu işbirliği de çok eski bir zamana dayanıyor. Sovyetler Birliği zamanına dayanıyor. Hindistan'ın Batı'yla iyi ilişkilere de ihtiyacı var. Bu çok aşikar. Bunu kimse reddedemez. Ancak birini kazanayım derken birinden fedakarlık etmek de bir ticaret sayılmaz. Yani ikisini de elinde tutabilirse Hindistan bir başarı kazandığını söyleyebilir. Hindistan iki tarafla da aynı anda ilişkilerini geliştirmek arzusunda. Denkleme bir de Çin ayağı var. Bu işi daha da karmaşık hale getiriyor. Hindistan bölgesinde en büyük düşman olarak Çin'i görüyor. Bir de Çin'in müttefiki olan Pakistan'ı görüyor. Hindistan zamanında Rusya ile yakın ilişki geliştirirken Çin'e karşı Rusya'yı dengeleyici görmüştü. Bugün de bu mantığı devam ettiriyor. Yani Rusya ile işbirliği yapıyor. Çin'le bir sorun yaşarsam Rusya bana yardımcı olabilir ileride diye düşünüyor. Veya zaten silah alıyor. Bugün de yardımcı oluyor işin açıkçası.
Rusya ile Çin'in arası düzeldi. Çok iyi bir noktaya geldi. Ama Hindistan da bu ilişkide boşa düşmek istemiyor. Hindistan da Rusya ile ilişkilerini geliştiriyor. Yani Hindistan Çin'le düşman, Çin Rusya ile iyi, Hindistan Rusya ile iyi. Bu üçü aynı zamanda birçok uluslararası örgütte de kurucu üye veyahut da üye. Şangay İşbirliği Örgütü gibi, BRICS gibi. ABD'nin ise aklında daha çok Çin var. Yani Hindistan'ı Çin'e karşı kullanmak arzusunda. Japonya'dan Hindistan'a kadar bir ittifak zinciri kurmak istiyor Amerikalılar. Bunun için çaba gösteriyorlar. Bu zincir Japonya'dan başlıyor. Güney Kore, Tayvan, Filipinler ve Hindistan hattını oluşturuyor. Adeta Çin'i kuşatıyor bu hat. Aynı zamanda Çin'in batıya dönük, Afrika, Avrupa, Amerika'ya dönük ticaret yollarını da tıkamış oluyor. Deniz yollarını da tıkamış oluyor. Adeta nefes borusunu Çin'in Amerika kesmek istiyor bu sayede. Ve burada Hindistan'a çok büyük bir rol düşüyor. Belki buraya daha sonra Endonezya, Malezya gibi daha farklı ülkeler de daha aktif bir şekilde katılacak ve Çin kuşatması böylece kurulmak isteniyor. Hindistan Çin'den haz etmiyor ama yani Batı için her şeyi de yapmak istemiyor. Yani riski düşük tutmak, getiriyi yüksek tutmak istiyor. Yeni Delhi'den baktığınızda, Hindistan'dan baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri hala güçlü bir ülke. Küresel lider. Ama Amerika küresel siyasete ve küresel ticarete liderlik etmekte bir hayli zorlanıyor. Bir dünya düzeni sallanıyor. Belki yıkılıyor, yıkılacak ve dünya bunun neden olduğu sorunlarla baş edemiyor. Bu küresel lider Amerika bu sorunları çözemiyor. Rusya gibi, Çin gibi ülkelerin de yeni bir lider henüz olmadıkları ortada. Çünkü onlar da ne bir düzen kurabiliyorlar ne de sorun çözebiliyorlar. Fakat şunu Hindistan çok iyi biliyor. Artık karşısında tek kutuplu, Amerika'nın süper güç olduğu, tek süper güç olduğu bir dünya yok. Amerika'dan daha hızlı büyüyen bir dünya var. Amerika bunu yönetmekte zorlanıyor, buna liderlik yapmakta zorlanıyor. Ama yeni bir düzen de bir türlü ortaya çıkmıyor. Bundan dolayıdır ki herkes Çin'de, Rusya'da, Hindistan'da, Brezilya'da, Güney Afrika Cumhuriyeti'de herkes bu yeni dünyaya kendini hazırlarken zararlardan korunmaya çalışıyor. Bu yüzden BRICS'i oluşturdular. Temel nedeni BRICS'in oluşturulmasının buydu. Yoksa Batı ile kavga etmek değil. Batı dışında bir dünya çıkar ise ona hazır olmayı istiyorlar. Dengeler çok hızlı değişebilir, değişiyor. Bu nedenle Rusya, Çin ve Hindistan yarın ne olacağını bilemiyorlar. Birbirlerini kolluyorlar. Rusya ile Çin bugün çok yakın dost, müttefik, ittifak gibi. Hatta batıda çıkan pek çok makalede Rusya, Çin, Kuzey Kore, İran. Bunlar dördü diyor müttefik. Batı karşıtı şer dörtlüsü. Böyle bakıyorlar. Buna Belarus'u da ekleyebilirsiniz. Bazı ufak tefek ülkeler de eklenebilir. Ama ben o kanaatli değilim. Rusya ve Çin bugün çok yakın dost gibi görünüyor ama yarın ikisi farklı bloklarda yer alabilir. Hatta Rusya Batı'nın yanında da yer alabilir. Bu Batı'da kimin olacağına bakar. Trump mesela Putin'e diyebilir ki Ukrayna senin olsun. Bu senin olsun. Sana bırakıyorum. Bunu daha evvel Yalta'da yaptılar biliyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen o ortamda yaptılar. Diyebilirler ki al Ukrayna senin olsun. Ukrayna değil sadece. Ben sana bir iki tane daha ülke vereyim. Mesela bu Baltık Denizi'nde Estonya, Litvanya, Letonya. Hani bunları da al. Çünkü oradan sen bir çıkış zorluğu yaşıyorsun. Orada da rahatlarsın. Ukrayna'yı da vereyim. Karadeniz'de de rahatla. Buralar senin olsun. Ama sen de gel benim ittifakıma katıl. Amerika ile Rusya birlik olsun. Avrupa'yı da buna ekleyelim. Diyebilir mi? Diyebilir. Yani herkes böyle haritayı önüne açıp paylaşmaya başlarsa orada çok farklı ittifaklar çıkabilir ve böylece Çin bu tarafta yalnız da kalabilir. Veya Rusya ile Çin birlikte hareket edebilir. Yani önümüzdeki günlerin ne getireceğini bugünden kestirmek kolay değil. Hindistan'da bunun hem şaşkınlığını hem de hazırlığını bir arada yaşıyor. Hazırlık yapıyor. Geleceğe dönük olarak. Bütün ülkeler böyle. Mesela Brezilya. Brezilya da bir dev ülkedir. Hem nüfusuyla hem coğrafyasıyla hem ekonomisiyle. O da işte bu terazinin kefelerinde kendine bir yer bulmaya çalışıyor.
Meseleyi biraz böyle okumak lazım. Böyle katı donmuş bir denge söz konusu değil. Ancak Hindistan'ın Rusya ile bu yakın işbirliği Ukrayna Savaşı'nda şu an için, en azından şu an için Avrupa'yı, Amerika'yı oldukça zor durumda bıraktı diyelim ve bu noktada yayınımıza son verelim. Şimdilik bu kadar. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın.